Gerçeğin izlerine hoş geldiniz. Bugünkü video konumuz Spartaküs. Sizce Spartaküs bir hain mi yoksa bir kahraman mı? Lütfen düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayınız. Keyifli seyirler dilerim. Kapağının duvarları hala karanlığın gölgesindeydi. Ama bir ışık vardı. İnce, umut gibi sızan bir ışık. Demir parmaklıkların arasından sızan loş güneş zincirlenmiş bir adamın yüzüne dokundu. O adam gözlerini açtı. Ama bu yeni bir güne uyanmak değildi. Bu, insanlıktan çıkarılmanın ortasında atılan ilk adımdı. Buz gibi bir kova su yüzüne çarptı. Soğuk, keskin ve öfke dolu. "Uyan!" Roma aksanlı, hırçın bir ses yankılandı taş duvarlarda. Demir çubuk parmaklıklara vurulduğunda çıkan ses bir kılıç gibi kesiyordu sabah sessizliğini. Spartaküs doğruldu. Sırtı kan içinde, bilekleri zincirle yıpranmış. Ama o bakış hala kırılamamıştı. Gözlerini gardiyanınkine dikti. Söz söylemedi ama gözleri konuştu. Henüz başlamadı. O an kimse bilemezdi. Ama o adam, zincirlerden başka hiçbir şey kaybedecek olmayan o adam, sadece bir gladyatör değildi. O bir kıvılcımdı. Ve Roma'nın demirle örtülmüş surlarının ardında binlerce kölenin yüreğinde yankılanacak bir aykırışın adıydı. Spartaküs. Karanlık, geçmişe açılan bir perde gibi. Spartaküs zindanında doğrulurken aklı onu yıllar öncesine götürüyordu. Trakya, geniş bozkırların ve taşlı dağların ülkesi. Savaşla yoğrulmuş, kana bulanmış topraklar. Ve o toprakların bir oğlu Spartaküs. Çocuk yaşta kılıç tuttu, Roma'ya karşı savaştı. Ama sonra Trakya kabileleri Roma'ya boyun eğdi. Roma ise onu kendi saflarına aldı. Artık o Roma ordusunda bir süvariydi. Zırhı vardı, kalkanı vardı. Ama özgürlüğü yoktu. Ve o gün geldi. Komutanlarının emriyle kendi halkının üzerine yürümesi istendi. Gözlerinin önünde köyler yakıldı. Kadınlar, çocuklar zincirlere vuruldu. Spartaküs dayanamadı. Kılıcını yere bıraktı ve haykırdı. "Ben Roma'ya değil, halkıma sadığım." İşte o an Spartaküs düşmandı artık. Sadakat yerine ihanet seçtiği düşünüldü. Zincirlere vuruldu. Üniforması söküldü. Bir askerden bir anda bir köleye dönüştü. Bir eşya gibi satıldı. Pazarın ortasında, gözleri bağlı, bedeni çıplak, ruhu paramparça. Ve sonra Capua'ya, Ludus Batiatus'a gönderildi. Roma'nın en acımasız gladyatör okuluna. Orada kimin yaşayıp kimin öleceğini artık arenadaki kılıçlar belirleyecekti. Ama Spartaküs'ün içindeki isyan hiçbir zaman satılmayacak bir şeydi. Düşünsenize, Roma ordusunda görevli bir askersiniz ve kendi halkınıza saldırmanız emrediliyor. Siz nasıl bir tepki verirdiniz ki? Yüksek duvarlarla çevrili taş zeminli bir avlu. Ortasında kan izleri kurumuş. Her sabah çığlıkla uyanan, her akşam kanla yatan bir yer. Kapı adı bir gladyatör okulu. Ludus Batiatus. Spartaküs ilk adımını attığında gözleri etrafı taradı. Vahşi bakışlı adamlar, kimisi sessizce dua ediyordu. Kimisi gözünü hiç kırpmadan onu süzüyordu. Burası güçsüzlerin mezarıydı. Ama aynı zamanda kaderini yazmak isteyenlerin sahnesiydi. Bir adam yaklaştı. Baş eğitmen Doktore. Derin bir yara izi yanağından boynuna uzanıyordu. Elindeki kırbaç kimsenin unutamayacağı sesi çıkarıyordu. "Burada düşmek yok. Burada korkmak yok. Burada zayıf olan ölür." İlk eğitim gününde Spartaküs yere düştü. Dövüldü, aç bırakıldı. Ama gözlerindeki parıltı sönmedi. Bir dost edindi.
Krixus. Başlarda düşmandılar ama kan dökülünce dostluk da doğdu. Ve karısı, onun hayaliyle her gece aynı duayı mırıldandı. Bir gün ya kaçacağım bu zindandan ya da özgürlüğümü bu arenada kazanacağım. İlk dövüş günü geldiğinde, arenaya çıktığında yüreği bir kurban gibi değil, bir aslan gibi atıyordu. Kılıcı eline verildiğinde Roma'nın eğlencesi olmaya değil, Roma'ya meydan okumaya ant içti. Ve rakibini devirdiğinde seyirciler deliye döndü. Ama Spartaküs sadece yukarı baktı, gökyüzüne, özgürlüğe. Ludus Batiatus belki de ona bir sürü şey katmıştı. Ama o tek bir şeyi aklından çıkaramıyordu. Özgürlük. Bir gece sessizlik duvarlara sinmişti. Ay kapağının üzerini sinsi bir pelerin gibi örtüyordu. Ludus Batiatus'ta gladyatörler sessizdi. Ama o gece zincirler konuşacaktı. Spartaküs, Krixus ve birkaç yoldaş aylarca plan yapmışlardı. Bugün ya özgür olacaklardı ya da Roma'nın taş sokaklarında unutulacaktı adları. Ellerinde silah yoktu ama gözlerinde öfke vardı ve mutfaktan çaldıkları bıçaklar. Roma'nın kibirli gardiyanları için yeterince keskindi. İlk kan döküldü. Sessizce. Sonra bir daha. Sonra bir diğeri. Ve sonunda bir çığlık. Artık gizli kalamazdı. Kapılar kırıldı. Gladyatörler zincirlerini kopardı. Ludus Batiatus alev aldı. Roma bir arenadan değil, bir yanardağdan çıkan isyana tanık oluyordu. Spartaküs ve 70 gladyatör kaçtı. Kendilerine kılıçlar buldular ve Vezüv Dağı'na sığındılar. Ama bu sadece bir kaçış değildi. Bu bir halkın sesi olmaya giden ilk adımdı. Köleler, işçiler, kaçaklar hepsi dağa geldi. Spartaküs'ün yanında savaşmak için. Çünkü artık o sadece bir adam değildi. O zincir kıranların lideriydi. Ve Roma neyle karşı karşıya olduğunu henüz bilmiyordu. Özgürlüğün kıvılcımları artık bir alev topuna dönüşmüştü. Ne Roma ne de Spartaküs'ün arkadaşları belki de bu kadar ilerleyeceğini düşünmemişti. Vezüv'ün etekleri artık sadece bir sığınak değildi. Bir umut merkeziydi. Her geçen gün zincirlerden kurtulan yeni bir köle katılıyordu orduya. Spartaküs'ün etrafında yüzlerce, sonra binlerce insan toplanmaya başladı. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar hepsi özgürlük kelimesinin etrafında birleşmişti. Ve Spartaküs kılıcını artık sadece kendisi için değil, bir halk için taşıyordu. Roma önce onları ciddiye almadı. Küçük birlikler gönderdi. Ama Spartaküs o birlikleri darmadağın etti. Her zafer daha fazla yürek getirdi dağa. Artık bu bir isyan değil, bir halk hareketiydi. Ama Spartaküs bir lider olarak yol ayrımına geldi. Alp dağları yakındı, kaçabilirlerdi. Yurtlarına dönüp özgür yaşayabilirlerdi. Ama bazıları daha fazlasını istiyordu. Roma'ya yürüyelim, onlara acıyı tattıralım. Krixus saldırmaktan yanaydı. Spartaküs ise düşünceliydi. Geri çekilmek korkaklık mıydı, yoksa bilgelik mi? Bir gece kar yağarken yalnız başına oturdu ateşin başına. Elinde bir taş tutuyordu. Bir zamanlar karısının boynunda taşıdığı taş. "Sen olsaydın ne yapardın?" dedi. Sonra kılıcını toprağa sapladı ve kalktı. Gözleri kararlıydı. "Benim savaşım sadece kaçmak değil. Ben adaletin ne olduğunu göstermek istiyorum." Ve böylece Roma üzerine yürümeye karar verdi. Tarihin en büyük köle isyanı. Artık kaçmak için değil, tarih yazmak için yürüyordu.
Sizce Spartaküs bulduğu bu destek sayesinde bir güç zehirlenmesi mi yaşadı? Yoksa gerçekten bir halkın özgürlük umutları mı olmak istedi? Roma sonunda uyanmıştı. Bu sıradan bir isyan değildi artık. Senato titriyordu. Zenginler korkuyla evlerinin kapısını kilitliyor. Gladyatörlerden oluşan bir halk ordusu Roma'ya meydan okuyordu. Crassus görevlendirildi. Sert, acımasız, stratejiyle büyülenmiş bir adam ve Roma'nın göz bebeği. Crassus, Spartaküs'ü tuzaklarla kuşattı. Güç dengesini yavaşça kendi lehine çevirdi. Ordusu aç kaldı. İhanetler başladı ve Spartaküs yalnızlaştı. Ama geri çekilmedi. Son kılıcı bile kırılsa yumruklarıyla savaşacaktı. Ve o gün geldi. Çimenler kana bulanırken gökyüzü sessizdi. Spartaküs son savaşında ön saftaydı. Yanındakilere saklanın demedi. Onlara benimle gelin dedi. Savaştı, yaralandı ve yine savaştı. Sonunda bir mızrak göğsüne saplandığında gözleri hala açıktı. Cesedi asla bulunamadı. Ama adı her yerde duyuldu. Ben Spartaküs'üm. Hayır, ben Spartaküs'üm. Binlerce köle onun adını ağızlardan silmedi. Çünkü Spartaküs bir adam değildi artık. O zincir kırmanın adıdır. O adaletin kılıcıdır. O halkın öfkesidir. Ve şimdi sen bu videoyu izlerken belki de bir yerlerde hala haykırıyor. Henüz başlamadı. Bu anlatılması gereken bazı hikayelerin sadece bir başlangıcıydı. Eğer böyle videoların gelmesini istiyorsan lütfen kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.